Çok sıcak. Dayı ne yapıyorsun öylece? Zordu, ben de zorlandım. Hava 24 derece ama kanter içinde kaldım. Yepyeni bir bölümden günaydın arkadaşlar. Vang Vieng'da yaklaşık bir hafta kadar zaman geçirdim. Çünkü burada biliyorsunuz hem Marcus'la buluştuk hem Fernandalarla güzel zaman geçirdik. Şimdi artık kuzeye doğru Luang Prabang'a doğru gitmek. Vietnam konusunda güzel gelişmeler var, anlatacağım size ilerleyen zamanlarda. Her şey yolunda gidiyor. 180 kilometrelik bir yolumuz var. Sonra şehri gezeceğiz. Fil besleyen yerler falan varmış. Eski başkent burası. Gideceğimiz yer ama yolumuz azıcık zorlu olacak. Yola çıkalım bakalım neler olacak. Sizleri seviyorum. İyi seyirler dilerim. Gerçekten 33 derece şu anda. Yanıyoruz. Bir yanıyoruz. Bir yağmur. Bir çamur. Lastiğim mi patlamış? Patlamamış da motorda bir farklılık yok değil yani arkadaşlar. Bir yanlışlık var bu işte. Neyse 180 kilometre gideriz herhalde. İnşallah yani. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Başlıyoruz. Abi bir şeylerde bir. Oğlum sola dönmem lazım. Niye sağa gösteriyorsun? Çok fazla sırt çantalı gezgin, çok korktum lan sen gelince. Böyle çıkış mı olur? Vang Vieng'dan ayrılıyoruz. Çok keyifliydi, çok sevdim. Ah çok heyecanlıyım. Cüzdanımızı aldık mı? Aldık. Hop çukura girdim. Hadi bakalım dağlara tırmanalım. Ben Laos'ta bu kadar turist olacağını düşünmezdim. Gerçekten çok fazla var. Tayland'dan daha çok gördüm ama şehirler küçük ya, muhtemelen o yüzden. Çin'in yaptırdığı büyük yollar var. O yollar çok kaliteli. Ama mesela bu bölgede Luang Prabang'la Vientiane arası gerçekten motosiklet için kötü. Vang Vieng'la da Vientiane arasında çok iyi bir highway var ama motosikletler giremiyor maalesef. Çukurlar var yolda. Bazı yollar bozuk yani. Yani aşırı da kötü değil o kadar. Tabii ki kolay değil. Yorucu çünkü. Ama keyfimiz yerinde. Uy kötü girdik. Nasıl bir doğa var? Göremiyorum ki çukurlara odaklanmaktan. Buraya ne olmuş ya? Eyvah arkadaşlar. Oy. Hadi babuş. Ben. Çok güzel bir doğa var. Bozulmamış. O yüzden güzel. Orada çukur olmasa ama şu bozuk olsa tamamım yani. O yoruldum. Zor değil ama yıpratıcı. Bir şeyler kırmamak lazım. Allah, girdim. Bu arada arkada çalan şarkılar da o kadar romantik ki. Ne kadar gerçekleri biliyorsun, beraber olamayız.
Okey okey okey. Şaka şaka şaka. Huh. Huh. Ay yoruldum. Ne oluyor ya? Oy. Oo. Gerginlik iki tır. Sorun şu ki buralarda durmak benim için zor çünkü boyum tam yetmiyor. Eğimli olunca. Durmazlarsa sorun yok. Durduklarında problem acık büyük. Dayı. Oy çok kötü kaldım. Ama hadi sen de be. Şimdi stres yaptım. Uf. Karmaşık bir böyle değişik. Fena. Frenlerden nasıl? Bunlar niye durmuşlar? Of zorlaştı. Vallahi zorlaştı. Yoruldum. O manzara seyir noktası. Bakalım. Ay yoruldum. Ay güzel. Şuradaki bulut olmasa efsane bir yer. 1900 metredeyiz, çok değil. Uy. Son part zorladı ama. Vallahi zorladı arkadaşlar son. Hadi bakalım. Orası azıcık zordu. Kolay değildi arkadaşlar. Zordu. Ben de zorlandım. Hava 24 derece ama kanter içinde kaldım. Psikolojisi daha zordu yeminle. Luang Prabang. O motorcular var. Kızlar cennete, kötü kızlar yere. Çok güzel hava. 20 derece.
oldum ya. Niye öyle oldu? Yükseklik mi çarptı? Hava değişimi mi? Aptal gibi gidiyorum şu anda. Ya da yoruldum. Buradan bağlanıyoruz artık ama acayip yoruldum arkadaşlar. Vallahi çok yoruldum. Yeşilin tadına varamıyorum ki. Çok yorucu. Bir de duracak yer de bulamadım ya, ondan galiba. Babuşlar. Bir dur. Bir dur. Gençler bir durun. Gücüm kalmadı. Durmam lazım, hala 25 kilometre var. Hep diyorum ki yola çıkmadan önce mola vere vere gideceğim. Zaman sıkıntım yok. Abi yola bir çıkıyorum. Full. Durmak yok. Sonra enerjim bitiyor. Her seferinde aynı. Oy. Ah. Diğer yol güzeldi, buraya bağlanınca bir tuhaflaştı. Peki bu fil kaçmış mı sizce? Askerler. Ana, askerler yakalamış. Ne kadar büyüksün sen. Oh, maşallah sana, nasıl büyüksün. Dur dayı, beni gör. Of, çok büyüktü. Geldik ve şaka bu yana. Saat. Bakalım. Otele yerleşelim, şehrimize bakalım neler varmış. Burası eski başkent. Bir otele geldim. Yes. When you stay in our hotel, you can take walking around the city center like this. Like you can see, this city is very small, right? So yes, it's very small. I think it's too quick if you go by your bike. Başkente geldik. Motoru böyle yola park ettim. Çok keyifli bir otelde kalıyorum. Evet, hazırlandık, çıktık arkadaşlar. Şu anda Laos'un eski başkenti Luang Prabang'dayız. Burası gerçekten diğer şehirlere göre kesinlikle çok daha güzel bir enerjisi var. Özellikle evlerin böyle küçücük olması, insanların ki tüm Laos'ta öyle birbirlerine bu kadar saygılı davranması ve güler yüzlü davranması en güzel şeylerden. Motoru park ettik otele. Merkeze yakın kalıyorum. 1 kilometre uzaklıkta. Şehri geziyoruz. Böyle küçücük evler var. Size de böyle eski Osmanlı evlerini, işte ne bileyim Kastamonu'nu, Safranbolu'yu, Göynü'yü hatırlatmıyor mu? Ben ilk şehre girdiğim andan itibaren aynı şeyi düşünüyorum. Birazdan ne demek istediğimi daha fazla anlayacaksınız. Çünkü ana cadde gerçekten çok güzel. Çok güzel kafeler, küçücük evler. Kesinlikle burası görülmeye değer. Şurada da manzara seyir noktası var. Ya bence çıkabiliriz diye düşünüyorum. Birazcık zor ama yani hava da sıcak. Dağa çıkmam lazım yine. Şu dağa çıkıp şurada tam dağın tepesinde yer var. Ama emin değilim. Burada el işçiliğine çok dikkat ediyorlar. Böyle ahşap oymaları vesaire, böyle yol üzerinde bir sürü mağaza görmek mümkün. Hasırlardan özellikle çok fazla, çok güzel şeyler var.
Laos uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalmış bir ülke. 1956 yıllarında bağımsızlığını kazanmış. Yani Fransa bunu çok istememesine rağmen bağımsızlık konusunda adım atmışlar. Öncesinde Tayland'dan önce hatırlarsınız Siam Krallığı vardı. Onlarla savaşmışlar. Sonra 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya saldırmış. Yani aslında muhteşem bir ülke olmasına rağmen çok fazla acı çekmiş. Hatta biliyorsunuz Laos'la ilgili daha önceki videolarda da söylemiştim. Vietnam Savaşı'nda Amerika tarafından bombalanan, savaşa dahil olmamasına rağmen bombalanan ülkelerden bir tanesi. 2 milyondan fazla bomba atılıyor üzerine ve hala %30'u patlamamış ülkedeki bombaların. O yüzden de şey diyorlar, çok fazla böyle dağlık yerlerde, ana yollar dışında yerlere çıkma. Şuradan insanlar böyle fırt fırt çıkıyor. Çok fazla Fransız var hala. Ve sömürgeden kaynaklı da tamam şu an şehirde İngilizce bilen insanlar var ama Fransızca da çok yaygın ülkede. Çıkıyorum arkadaşlar. En son çıktığımda Vang Vieng'da pişman olmuştum. Umarım olmam yine. Sadece 5 dakika sürdü çıkış ama kanter içinde kaldım. Azıcık yükseldik böyle aşağıda yol. Ne var burada? Tapınak var. Manzara var. Başka da bir şey yok. Çok fazla Çinli var. Her yerdeler. Bir de çok yakın ya buraya. Her yerdeler ya. Çok gürültüler. Bu arada Laos'a gelirseniz bu bölgeye bir tık sabırlı olmak zorundasınız. Çünkü gerçekten her şey çok yavaş ilerliyor. Yani evrak işlerinden bankaya her şeye kadar yavaş ilerliyor ama güzel. Baksana. Ejderhası var. Şöyle bir dağ. Döndüğümüzde de güzel duruyor. Şu tarafa gidelim bakalım. Ne varmış? Kesin manzara göreceğiz. Ne olacak? Bu kadar dağa çıktık. Evet. UNESCO mirasları listesinde yer alan bir bölge arkadaşlar burası. Oh çok güzel. Kesinlikle çok güzel şu anda. Kesinlikle çok güzel. Bu kadar yakınmış. Drone gibi çekiyor işte. O Tayland'da gördüğümüz Mekong Nehri vardı ya. Laos sınırını geçtik. Sonracığıma Kanchanaburi'de gördük. Her yerde olan nehir arkamda yani. Hepsi bir arada. Çünkü çok fazla ülkeden geçiyor. Himalayalardan doğuyor. Böyle kıvrıla kıvrıla sınırları oluştura gidiyor. Burada da bu foot ayak. Buradan ayağı var galiba. Buraları nasıl yermiş? Böyle bir iniş bekliyor. Çıktık, manzarayı gördük. İnebiliriz. O kadar güzel değil mi evler? Çok güzeller. Restoranlar, bir tarafında böyle bir Mekong Nehri. Bazıları otel bu arada. Bu böyle bir loop yapıyor. Dönüyor. Tertemiz bu arada, fark ettiniz mi? Güzel bakıyorlar ülkelerine. Arkamızda şöyle bir manzara. Birkaç tane tuk-tuk. Şimdi öncelikle size haritada nerede olduğuma göstereyim. Şimdi Türkiye burada. Bu arada gezdiğim ülkelerin noktaları çok havalı değil mi? Yıllardır her gittiğim yere böyle nokta koyuyorum. Bir de önümdeki rotada beğendiklerime bir sonraki ülkede. Şimdi tam olarak buradayız. Eski başkent Luang Prabang'dayız.
Mekong Nehri önümüzde. Bakın orada küçük bir kanal haline gelmişti. Tam karşımızda ise genişlemiş halini görebiliyoruz. Bir saat önce dedim ki akşam pazarı burada saat 6'da açılıyor. Bir tane Instagram'a Reels videosu beğendim. Motivasyon konuşması gibi bir şey. Ama tabii onu translate yapmam gerekti. 1,5 saat sürdü arkadaşlar. Ve şu an hava karardı. Olsun, kararsın. Şimdi ne yapıyoruz? Size akşam pazarını göstereceğim. Kafeleri göstereceğim. Ana caddeye gidiyoruz. Akşam daha güzel zaten. O yüzden pişmanlık duymuyorum. Yalnız gece çekimi de çok güzel değil mi? Şimdi cadde böyle. Buraya doğru gidiyor arkadaşlar. Sessiz, sakin, nezih. Böyle emekli şehri burası. Hiç böyle bir şehir beklemiyordum buraya gelmeden önce. Şu an Asya'da gezdiğim en güzel şehir Luang Prabang. En güzel şey ise o kadar sessiz, sakin, temiz, çok güzel tatlılar var, harika kafeler var. Söylemiş miydim videonun başlarında? Kahve üretiminde Laos çok önemli yerlere sahip. Vietnam 1 numara. Fakat Laos'ta hatırı sayılır ülkelerden biri. Ayrıca pirinç konusunda da çok iyiler. Şöyle bir sıkıntıları var. Coğrafyanın %8'inde sadece yaşayabiliyorlar. Çünkü diğer bölgeler coğrafi olarak çok elverişli değil yaşamak için. O yüzden %8'lik kısmında da tarım yapılabiliyor. O yüzden de ülkenin aslında gelişme konusunda yetersiz kaldığı yerler var. Her akşam 6'da kuruluyor ve akşam 10'a kadar devam ediyor. Birçok şey el işçiliğinden yapılmış, yani cüzdanlar var. Cüzdanların üzerine el yazmaları, şu gördüğünüz şeyler tamamen el yapımı. Şurada da bir tapınak var. Kıyafetler, hediyelik eşyalar. Biliyorsunuz Laos hiçbir savaşa dahil olmadan en çok bombalanan ülkeler arasındaydı. Burada inanılmaz bir yazı var. Diyor ki biz yazılardan, savaşlardan dolayı çok acı çektik ve şu anda kendimizi düzeltmek için bulduğumuz bombalardan bu hediyelik eşyaları yaptık ve fakirlikten kurtulmaya çalışıyoruz ve aslında yaşamımızı sergiliyoruz diye. Gerçekten çok özel bir şey. O kadar değerli ki hatta size okumak istedim. Çünkü burada diyor ki biz diyor savaş değil bilezik üretiyoruz diyor. 1964 ve 75 yılları arasında bahsettiğim ülkeye atılan bombalardan yapılmış hediyelik eşyalar bunlar. Diyor ki savaştan sonra birileri bize hayatlarımızı mahveden bombalarla neler yapabileceğimizi öğretti. Bu kadar çok etkileyici bir cümle ya. Diyor ki yaptığımız bombalardan kaşık, yüzük, yemek çubuğu, bilezik, şişe açacağı ve diğerleri gibi hediyelik eşyalar yaptık. Bombaları güzel bileziklere döndürmeye çalıştık. Yeni anlam bombaları getiriyoruz ve kendimize yardım ediyoruz. Yoksulluktan kaçıyoruz diyor. Yani uzun zamandır etkilendiğim, çok kalabalık. Uzun zamandır böyle bende bomba etkisi yaratan bir yazı oldu. Gerçekten böyle çok farklı hissediyorum. Bilmiyorum nasıl hissediyorum. Çok farklı hissediyorum. Çünkü bu insanlar hiçbir savaşa dahil olmadı. Yani aslında savaşta hiçbir insan savaşa dahil olmuyor. Ama ne yazık ki en çok zarar gören de insanlar oluyor.
Buraya da bir sahne kurulmuş. Turist, Çinli ve yerli olarak üçe ayrılabilir buradaki şeyler. Çok kalabalık. İşte böyle. Çıktım arkadaşlar. Burada çok güzel Kungani şelaleleri var. Şelale görmeye gidiyoruz. Hava cayır cayır yanıyor. Tüple mi çalışıyor la motorun? Arkadaşlar çok güzel. Burada bu arada pirinç tarlaları var. O yüzden bu kadar yeşil ve güzel. Yemyeşilsin ya. Sen nasıl bir ülkesin? Çok güzelsin. İşte abi bak, keşfedilmemiş, bozulmamış şeyler o kadar güzel kalıyor ki, bunun insanı da, doğası da, her şey böyle. Size şelalelere giderken yol üzerinde dinlendiğim kafeyi göstermek istedim. Çünkü burası pirinç tarlalarının arasında muhteşem güzellikte bir yer. Yemyeşil bir doğa, bozulmamış bir doğa, bozulmamış insanlar. Çok güzel değil mi? Ne tarafa dönsen güzel yani. Aşağımız da sulak. Çünkü pirinç yetişiyor. Laos'u neden bu kadar sevdim biliyor musunuz? Çünkü bozulmamış gerçekten. Yani coğrafyasının verdiği şartlar, işte uzak olması, ulaşımın kolay olmaması, bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ama İnsanları da bozulmamış. O yüzden belki bu kadar güzel, bu kadar çekici. Çünkü Instagram'dan storyleri paylaştıkça insanların tepkilerini, sizlerin tepkilerinizi görüyorum. Yani çok farklı bir enerjisi var buranın. O yüzden anlıyorum işte Tayland'a gelen, bu tarafa gelen insanların neden buraya yerleşmek istediklerini. Çünkü onlardan biri de artık ben oldum sanırım. Muhteşem bir doğa, çok güzel kahveler, kahve üretiminde çünkü çok iyiler. Şimdi önümüzde şelaleler var, şelalelere gideceğiz. 60.000 kipmiş sanırım, yani $3 civarında giriş. Birazcık yürüyeceğiz, kahvemizi içiyoruz ve şelaleye doğru devam ediyoruz. Harika bir bardak değil mi? İçtiğimize göre artık şu waterfall'a gidebiliriz. 17 kilometre. 10'da geldim. 30 kilometre falan toplamda. Geldik arkadaşlar. Mito? Vallahi biz de park edip yürüyeceğiz. Tüh be. Tüh be.
you. ₹5.000 istediler. Şimdi bakalım şelale için ne kadar isteniyor. Abur cubur da var. Kalabalık arkadaşlar. Çok kalabalık. Ve hava muhtemelen 30-40 derece falan. Çok sıcak da size sırayı göstereceğim. Oy oy oy. Ha bunlar grup mu ne bunlar? Güzel, yürümemize ihtiyaç yok. Bu turist kafilesinin içerisine daldım. Her zaman akıllı olmak ve hızlı olmak kazandırıyor arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyor şerefsiz. Geldik bir yere. Oy 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 gençler. Nasıl döneceğiz? Bir kafileye katılmak gerekiyor sanırım. Guangxi. Bu parkın içerisinde ayılar falan varmış. Ben tersten gidiyor gibiyim ya. Evet. Ayılar var. Görebilirsek ayıları. Çok ayı var yollarda da. Böyle gerçek. Yatıyor bir tane şurada. Geldi yine bunlar ya. Burada da var, görebiliyor musunuz? Bağlılar ama günah ya. Günah. Şurada da var. Maalesef Asya kültüründe arkadaşlar bu çok yaygın. Fillerle de ilgili, işte ayılarla da ilgili, her şeyle ilgili. Birazcık ticaret için vesaire çok kullanılıyor. Böyle eleştirilen yerler, Allah seni kahretsin adam kustu önümde dayı falan filan. Ve Guangxi şelalesi şöyle başlıyor. Oh be, bembeyaz suyu var. Güzel. Güzel güzel. Rengi falan çok güzel değil mi? Kesinlikle burası çok güzel. İşin kötüsü insanlar mayolarıyla falan gelmiş. Ben bayağı motorla geldiğim için eşofmanla geldim ve yanımda hiçbir şey yok. İşte burası. En güzeli. Çok kalabalık. Evet, burası gerçekten görülmeye değerdi yani. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Galiba bitti buraya kadar. Bayağı iyiydi. Güzeldi. Kesinlikle yerli olsa gelirseniz zaten görülmesi gereken yerler arasında. Bir tek işte sabah erken saatlerde gelip bence sakin sakin gezmekte fayda var. Çünkü
Hava çok sıcak. Dayı ne yapıyorsun öylece? Dayı. Çinliler değişik. Ha gençler beni de götürün aşağı.